Türkiye'den, Örgü Mü Dediniz kanalımdan, dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgü Mü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda tığ işi motiflerden oluşan bu salaş hırka yapımını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet, şimdi gelin hep birlikte bu güzelliğin nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, hırkamızın motiflerini yaparak başlayacağız. Şimdi hırkamı yaparken kullanmış olduğum iplerim Alize Cotton Gold. Pembe olanın numarası 676. Belki aynısını yapmak isteyen olur. Bu yeşilin 103. Bu yeşilimiz 35 arkadaşlar. Bu krem rengi olan 01, mor olan ise şöyle hemen bakalım 122 arkadaşlarım numaraları. Tığım 1.25 3.25 pardon, şöyle göstereyim. 3.25 milim tığ kullandım. Şimdi bu pembe ipimizden başlıyoruz. Önce şöyle bir kenara alalım. Şu şekilde bir halka yapıyorum. Halkanın içerisine giriş yaptım ve şöyle çıkartıyorum. Buraya 12 tane bir sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sonra bunu iyice şöyle çekerek sıkılaştırıyorum ve geliyorum, bakın şu üst tepe noktasından şu şekilde ikisinden birlikte giriş yapıyorum. Bunu da fazla ipimi de aldım, şöyle kaydırarak bağlıyorum. Şöyle bir halka elde ettim. Sonra açık yeşil olan ipimizi alıyoruz. Şu şekilde pembe ipimizin devamı burada kalacak. Fazlasını şöyle alttan yürütelim. Şimdi bu şekildeyken arkadaşlar, şunu bir ayarlayayım şöyle. Bir tane buraya zincirle önce bunu sabitliyorum ipimi. Daha sonra ikisini birlikte şöyle tutuyorum ve üzerine bir alıyorum. Hemen dibine giriş yapıyorum. Bakın şöyle. Ve çakma sık iğne yapıyorum. Bir zincir, bir çakma sık iğne, şöyle aradan girerek 2 oldu. Toplam 12 tane olacak. 2 3 4 5 12. Evet, bir zincir çektim, geliyorum burası ile birleştiriyorum. Bu arada bu pembe ipimi yukarıya alıyorum. Şöyle bağladım. Sonra koyu yeşil olan ipimizi alıyorum. Buradan şu şekilde geçirdim. Ve yeşil olan ipimi biraz daha yürütüp sonra keseceğim arkadaşlar. Şöyle aldım. Buraya yine bir tane şöyle zincir çektikten sonra üzerine bir aldım. Hemen aynı yerden dönüş yapıyorum ve şöyle bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Bu defa 2 zincir çekiyorum. Tekrar üzerine bir aldım. Her bir bu bir zincir çektiğimiz aradan giriş yapıyoruz.
Bu ipimizin fazlasını da şöyle aradan götürelim. 12 tane yer yapıyoruz kendimize. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 zincir çekiyorum yine. Geliyorum burası ile birleştiriyorum. Pembe ipimi yine yukarıya alıyorum. Şöyle kaydırarak bağladım. Sonra krem rengi ipimize geçiyoruz. Şöyle biraz bırakıp onu da bir tane zincirle sabitliyoruz buraya. Sonra yeşil ipimize, şu koyu yeşil olan az önceki ipimizi biraz yürüteceğiz. Daha sonra artık keseceğiz onları. Şöyle alıyorum, bakın. Şöyle bir tane yaptım önce. Sonra şu şekilde çevirdim, arkadan öne getirdim. 2 tane biriktirdim. Sonra üzerine bir aldım. Bu boşluğa giriş yapıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum, 2 tane bu şekilde. Sonra birleştiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Eliniz sıkı ise 4 de çekebilirsiniz. Sonra üzerine bir aldım. Yandaki diğer boşluğa geçiyorum. Ve oraya 3 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, birleştirdim. 1, 2, 3 tane zincir. Hemen yana geçiyorum ve yanında da aynı işlemi yapıyorum. Yapraklarımı oluşturuyorum, çiçeğimi. Yeşil ipi de bakın biraz götürüyorum. Şimdi artık onları kesebiliriz. Şöyle 2 ve 3. Pembeyi hiç kesmedim arkadaşlar. Kes yapıştır olmasın diye. Şimdi bakın şu iplerimi artık kesebilirim. Diğerinin fazlasını da kesmiş olduk. Şimdi üzerine bir aldım, yine buradan girişimi yapıyorum ve yapraklarımı yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Son yere geldim. Hemen şu şekilde yine şu üstten bakın. Şöyle girişimi yapıyorum. Alttaki pembe ipimi yukarıya doğru alıyorum. Ve yine kaydırarak bunu bağladım. Pembe ipime geçiyorum. Krem rengi ipimi kesmiyorum. Şöyle tuttum. Burada kalacak arkadaşlarım. Şuradan üzerine bir alıyorum. Buradan giriş yapıyorum. Bakın şuradan. Şöyle 1, 2, 3 tane buraya çakma sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa 3 tane yine çakma sık iğne yapıyorum. 2, 3, bir zincir çekiyorum tekrar. Üzerine bir aldım. Bakın bu boşluğa giriş yapıyorum. Köşemi oluşturuyorum. 1, 2, 3 tane
ikili trabzan yaptım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bir zincir çektim. Üzerine bir aldım. Buraya 3 tane çakma sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3. Bir zincir, tekrar 3 tane çakma sık iğne yanındaki boşluğa. 1 2 3. Şöyle bir tane zincir, tekrar üzerine bir aldık. 3 tane ikili trabzan. 1 2 3. 1 2 3 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Üzerine bir aldım. 1 2 3 tane yine çakma sık iğne yaptım. 2 tane yere 3 tane çakma sık iğne yapıyoruz. Bir zincir var arada. Şimdi bakın yine 3 tane çakma sık iğne yapacağız. Birine köşemizi yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan. 1 2 3. 1 2 3 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektik, devam ediyoruz. Son köşemizde buraya yapıyoruz. 1 2 3. 1 2 3 zincir, tekrar 3 tane. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Bakın şuraya giriş yapıyorum, yine üstünden bu şekilde aldım, birleştiriyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Bu boşluğa geri dönüş yapıyorum şöyle. Çakma sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Şuradan giriş yapıyorum arkadaşlar, bakın. Şu ortadaki çakma sık iğnemin hemen üstü. Bir tane çakma sık iğne. Bir zincir, boşluğa bir tane çakma sık iğne. Bir zincir, hemen buraya bir tane çakma sık iğne. Bu şekilde bir zincir, bir çakma sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Bir zincir, bakın buradan giriş yapıyorum şuraya. Bir zincir çektim, tekrar köşeye geldim. Bir tane çakma sık iğnemi yaptım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Tekrar bir çakma sık iğne daha yapıyorum yanına. Bir zincir çektim, devam ediyorum. Şuradan aldım. Bir zincir, bir çakma sık iğne şeklinde şöyle devam ediyoruz. Şimdi son yere geldik, yine bir tane zincirimizi çektik, geliyoruz burası ile birleştiriyoruz. Alttaki krem rengi ipimizi, bakın şunu yukarıya doğru alıyorum. Onu da birazdan kullanacağım. Şöyle
buraya kadar getirdim. Şimdi bu rengime geçiyorum. Mor olan rengime. Şöyle yine onu da girişimi yapıyorum. Bir miktar bırakıyorum gördüğünüz gibi. Bu iplerimizi şöyle alırsak daha rahat ederiz. Buraya şunu iyice sıkılaştırmak istiyorum. Bir tane zincirimizi çekelim şöyle. Şimdi şu pembe ipimizi tutalım ve iyice sıkılaşsın. Evet. Şimdi arkadaşlarım bağladıktan sonra üzerine bir aldım. Geri dönüyorum yine. Bir önceki boşluktan yaptığımız zaman daha güzel oluyor. Şöyle buraya bunu bir tane çakma sık iğnemi yaptım. Sonra şu fazla ipimizi de şöyle alalım. Bir zincir çektim. Üzerine bir aldım. Boşluktan giriş yapıyorum ve oraya yine çakma sık iğnemi yapıyorum. Şu ipimizi de beraber aldık. Bir zincir çektik. Devam ediyoruz. Bir zincir, bir çakma sık iğne şeklinde bu sırayı tamamlayacağız. Şu fazlalığı keselim. Şimdi devam ediyorum. Bir zincir, bir çakma sık iğne şeklinde. Köşeye geldim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine bir aldım. Ve buradan yine giriş yaparak şöyle oluşturduktan sonra V'yi devam ediyorum. Köşeye geldim, yine birinciyi yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar bir tane daha yapıyorum ve yine devam ediyorum. Bir zincirimi çektim. Buraya giriş yapıyorum. Şu şekilde. Bakın burası önemli. Şuradan itibaren 2 tane boşluğumuz bu tarafta kalacak. Şimdi koyu yeşil olan ipimi alıyorum tekrardan. Şöyle buradan tutunuyorum. Mor olan ipimi iyice sıkılaştırdım. Şu tarafa doğru alıyorum. Üzerine bir alıyorum. Yanındaki boşluktan, pardon, üzerine almadan yanındaki bu boşluktan arkadaşlarım, bakın bu taraftan giriş yapıyoruz. Şöyle şu şekilde alıp şöyle kaydırarak bağlıyoruz bu tarafa. Sonra üzerine bir alıyoruz. Bir tane boşluğu atlayıp ortadaki boşluğun üzerine geliyoruz. Bakın şuraya. Şöyle girişimizi yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan. Önce şu ipimi iyice çekeyim. Sonra 6 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Birinciyi yaptık, ikinciyi yaptık. 3 4 5 ve 6. Bakın şöyle göstereyim. Burada toplam 9 tane
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane boşluğumuz var. İkisini bırakıyoruz. Üçüncüden giriş yapıp şu ortadakine bu işlemi uyguluyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın 2 tanesini atlamış olduk. Üçüncüden giriş yaptık. Başladık. Sonra bir atladık. Tam ortaya geldik. Buraya 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 2, 4, 6. Sonra bir tanesini yine atlayıp ikinciden giriş yapıyorum şöyle ve kaydırarak bağlıyorum. Sonra 10 tane zincir çekiyorum. Hatta 11 çekiyorum. Şunu saymadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu kafanızı karıştırmasın. Burası sıkmayacak arkadaşlarım. Gevşek olacak. Yani şuraya kadar atlayacağız şimdi bakın. Bir köşemiz burası. 1, 2 atladık. Üçüncü. Giriş yapıyoruz. Kaydırarak bağlıyoruz. Sonra şöyle sabitledikten sonra üzerine bir aldık. Birinciyi bıraktık. İkinciden giriş yapıyoruz. 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra birini atlıyoruz. İkinciden giriş yaptık. Şöyle bağladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane zinciri çektik. Buraları atlıyoruz. Bakın köşe 1, 2, üçüncüden giriş yapıyoruz. Bu daha sonra arkada kalacak. Bu her bir köşede yani her bir kenarda ip kırarak yapmadan yapmak istediğim için bu şekilde yapıyorum arkadaşlarım. Eğer ip kırmak isterseniz her birini tek tek başlamanız gerekiyor. O biraz daha zor geldi bana. O yüzden bu şekilde yaptım arkadaşlarım ve gayet de güzel oldu. Şöyle birini atladık, yine 6 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi yapmış olduğumuz kareyi tersine çeviriyoruz aslında. Yani şöyle bir kare yapmışken bunu şöyle görünüme getirmek için bu yaptığımız işlem. Evet, şimdi başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bunu dediğim gibi şu arayı kasmayacak şekilde yapmanız gerekiyor. Bakın şöyle tutunca biraz gevşek de olabilir, yani o önemli değil. Ama kasmasın arkadaşlar. Şimdi buradan 1, 2 atladık. Üçüncüden giriş yapıyoruz. Şöyle bağladık. Şöyle sabitledik. Bir aldık, üzerine 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Bir atladık. Buradan giriş yaptık. Bağladık. Bakın buraya gerek yok. Artık bir tane zincir çekiyorum. Ve bu ipimi kesiyorum. Şöyle bunu da arkadan fazla ipimi bir miktar yürütüyorum ve fazlasını kesebiliriz. Şu şekilde. Bakın motifimiz şöyle bir görünüm elde ediyor. Şu şekilde. Şimdi bununla da tamamladık işimizi. Arkada bakın iplerimiz, krem rengi ipimizi alacağız önce. Şöyle bir düzeltelim. Evet, krem rengi ipimle bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi şurada bıraktığımız ilk yere, bakın burada zaten şöyle alıyorum. Buraya şöyle sabitliyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Bunları da şöyle alabiliriz arkadaşlarım. Şimdi üzerine bir aldım. Şu aradan bakın. Şu aradan giriş yapıyoruz. Ve bir tane ikili trabzan önce. Bir tane zincir, sonra üzerine bir alıp bu aradan giriş yapıp buraya bir tane ikili trabzan. Bir zincir, bir ikili trabzan şeklinde toplam 4 tane ikili trabzan yapıyoruz önce. Aralarında birer zincir var.
ortaya geldim bakın. Şimdi 1 2 3 4, 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir alıyorum. Aynı yerin içerisine bir tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Bu birinci oluyor. Bir zincir çektim. İkinci, bakın şu aralardan giriş yaparak alın. 2, sonra 3, bir zincir, buraya 4. Bakın şöyle. Bir zincir çektim. Tekrar bakın şu ilk yere giriş yapıyoruz. Bu şekilde kaydırarak bağladık. 1 2 3 4 5. Zincirimizi çektik. Yine dediğim gibi bunu altıya da çıkartabilirsiniz. Kesinlikle kasmaması için böyle ne uzunlukta yaparsanız bunu yapabilirsiniz arkadaşlarım. Kasmayacak. Tek özelliği o. Sonra bir aldım üzerine, oradan bağladıktan sonra yine bakın şuradan giriş yapıyorum. Yine aralarında birer zincirle 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, arasından giriş yapıyoruz. 3 ve 4. 1 2 3 zincir, tekrar üzerine bir aldık ve bu şekilde bir köşe oluşturduk. Bir zincir, yine ikili trabzanları yaparak devam ediyoruz. Aralarında birer zincir var arkadaşlar. Şöyle bir tane zincir daha çektim ve geliyorum buradan birleştiriyorum.